Evet arkadaşlar, çayımızı kahvemizi aldık, molamızı verdik, dinlendik, hazırız. Şimdi yoğun ve zorlayıcı bir konu. Hücre siklusuna giriş yapacağız. Önce bir parçalara ayıralım. Parça parça hücre siklusunun bileşenlerini öğrenelim. Dersin sonunda da hepsini birlikte toparlayacağız. Biraz zorlayıcı olacak. Odaklanmaya çalışın, ben de kalmaya çalışın. Hücre siklusu, hücre döngüsü deyip başlayalım. Bu dersi çalıştıktan sonra yaşamanın bir mucize olduğunu anladım diyor Einstein amcamız bize. Başlayalım. Yaşam döngüsü, hayat 9 yıllık döngüler halinde devam eder diye bir sloganım var. Ve hemen peşine devam ediyoruz. Hayatın sırrını çözerseniz Nobel ödülünü alırsınız. Hücre teorisi vardı. Hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşurlar diye ve bu hücre siklusunu, hücre döngüsünü, hücrenin hayat akışını arkadaşlar tanımlamışlar. 1970'lerden başlayan hikaye 20-30 yıllık bir serüven sonucunda demişler ki iki molekül, siklin bağımlı kinazlar ve siklinler hücrenin hayat siklusunu düzenliyorlar. Yani hayatın sırrının çözmenin birinci adım bu ve 2001 yılında Nobel ödülünü almış bu arkadaşlar. Ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Şimdi biz yavaş yavaş bu hücre siklusu ne, siklinler, siklin bağımlı kinazlar ne bunları anlamaya çalışalım. Somatik hücreler ile başlayalım. Somatik hücreler mitotik aktiviteye sahiptir. Yani genel ifadeyle hücreler bölünürler, mitoz geçirirler. Ama diyoruz bunu hemen 3 alt gruba ayırıyoruz. Statik, stabil ve yenilenen hücreler diye. Statik hücreler ne? Statik hücre popülasyonu postmitotik hücrelerdir. Nöronlar ve miyositler, kas hücreleri bölünmüyorlar diye bir soru işareti bırakayım. Nöronlar ve miyositler bölünmeyen hücrelerdir. Bunlar statik hücre olarak tanımlanıyor. Yani teorik olarak bunlarda mitotik aktivite yok. Bunlarla işimiz yok. Cümleyi duyduk, geçtik. Stabil hücre popülasyonu ne? Normal dokular yavaş bölünen hücrelerden oluşur. Evet, bu hücrelerin mitotik aktivitesi var, bölünüyorlar ama her zaman değil. Hücre hasarı veya doku kaybı olduğu durumlarda, mesela kemikte, kıkırdakta, kasta, damarda veya diğer bağ doku bileşenlerinde bulunan hücreler stabil hücreler. Normal şartlar altında hayatlarını devam ettiriyorlarsa, görevlerini yapıyorlarsa sıkıntı yok. Hayatları stabil devam ediyor. Ama dışarıdan bir uyaran geldi, hücre hasarı veya doku kaybı şekillendi. Bu hücreler bölünmeye başlıyorlar. İkinci grubumuz da bu. Asıl üçüncü grubumuz bizim için önemli. Yenilenen, düzenli olarak yenilenen hücre popülasyonu. Bu hücreler düzenli mitotik aktivite sergiliyorlar. Bu ne anlama geliyor? Hücre yaşamını devam ettiriyor. Bir yerde mitoza başlıyor. Sonra demek ki burada çok büyük bir travmatik hikayeler var ki bu hücreler yeniden mitoz geçirerek çoğalma ihtiyacı duyuyorlar. Yavaş yenilenen hücre popülasyonları var. Sindirim sistemindeki düz kas hücreleri, uterusun fibroblastları, lensin epiteli gibi. Bunlar yenilenme kabiliyeti var ama yavaş yenileniyorlar. Bir de düzenli, periyodik olarak çok hasar gördü. Mesela mide asitesine çok fazla maruz kalıyorsunuz. Devamlı yerine yeninizin yapılması lazım. Sindirim sistemi epitelindesiniz. Bu da devamlı yerine yenisinin yapılanması lazım. Deride aynı şekilde fibroblastlar. Kan hücreleri periyodik olarak zaten imha ediliyorlar. Kan hücrelerinin hızlı bir şekilde yenilenebiliyor olması lazım. Bunlar da yoğun mitotik aktivite dediğimiz hızlı yenilenen popülasyon hücre tipleri olarak. Yani biz mitozu kimde görüyoruz? Basitçe nöronlar ve kas hücreleri hariç diğer hücrelerin hepsinde mitoz görülebiliyor. Hücre bölünmesi görülebiliyor. Bu hikayenin hepsine birden de hücre siklusu olarak tanımlayacağız. Yine ilk dersimizdeki hücre teorisine atıfta bulunalım. Hücreler büyürler, bölünürler. Bir ana hücreden iki yavru hücre oluşur. Biyolojideki en temel teori, kanun demiyoruz, teorilerden bir tanesi olarak kabul ediliyor hücre teorisi. Bu aslında bize şunu açıklatmak zorunda kalıyor. Hücre siklusu, hücre döngüsü. Hücreler büyürler, hazırlıklarını yaparlar, bölünürler. Bir ana hücreden iki yavru hücre oluşur. Bu cümle aslında tam olarak hücre siklusunu tanımlıyor. Hücre siklusu bu. Bir hücrenin hayat döngüsü. Büyüme ve bölünme süreçlerinin hepsini dahil ediyoruz.
Siz sınavlara hazırlanırken mitoz için impat mı demiştiniz? İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz diye. Aslında hikaye şu: bölünme aşaması mitoz, hücrenin normal hayatını devam ettirdiği aşama interfaz. İnterfaz aşaması normal metabolik aktiviteleri yaşıyor, büyüyor, görevlerini yerine getiriyor. Böyle akıllı bir uşak. Sonra bakıyor ki her şey çok güzel veya buna bir dışarıdan uyaran geliyor. Diyor artık bizim bölünmemiz lazım. Yeni bir nesil meydana getirmemiz lazım. Hücre bölünmeye karar veriyor. Bizim bu klasik vücut hücreleri, somatik hücreler için dediğimiz mitoz bölünme ve profaz, metafaz, anafaz evrelerini biliyorsunuz. Bunları biraz daha da açıklayacağız birazdan. Şimdi bilinenden bilinmeyene ve makrodan mikroya doğru gidelim. Bu slaytta biraz kalalım. Diyoruz ki ekstraselüler faktörler, hücre dışı faktörler hücrenin büyümesini uyarır. Bunda bir sıkıntı yok. Hücre büyüdükçe bölünmeye karar verir. Aynı ekstraselüler faktörler önce hücrenin büyümesine, daha sonra da hücrenin bölünmesine sebep olabilir. Burada sıkıntımız yok. Büyüme faktörleri hücre büyümesini sağlar ama hücre bölünmesini sağlayan konular farklıdır. Bunlara mitozu teşvik eden ajanlar, mitojenler diyoruz. Büyüme faktörü ayrıdır, bölünmeyi uyaran faktörler ayrıdır, mitojenler ayrıdır. Veya bazı ekstraselüler, hücre dışı faktörler uyaranlar vardır ki hücre büyümesini de, hücre bölünmesini de farklı farklı şekillerde teşvik edip uyarabilirler. Canlının ortak özelliklerinden bir tanesi neydi? Çevreden gelen uyarılara tepki vermemiz. Yani bir etki olacak ve siz buna karşı tepki vereceksiniz. Şimdi makrodan mikroya doğru hücre içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz ya, bilinenden bilinmeyene doğru kolay bir şekilde gidelim. Bunlar ne? Beslenme, solunum, büyüme, hareket, boşaltım ve devam ettirebilirsiniz. Canlılığın ortak özellikleri, hücrenin ortak özellikleri. Başlayalım mı? Beslenme. Biz buna sindirim sistemi diyoruz. Protein ve karbonhidrat, yağlar şeklinde organik moleküller vardı. Siz bunları alıyorsunuz, sindirim sistemi vasıtasıyla parçalara, monomerlere ayırıyorsunuz. Daha sonra sindirim sisteminde emilime uğruyor. İnce bağırsaktan kana taşınıyor. Kanda bu besinler alındı, kanda taşınıyor. Nereye kadar? Hücrenin kapısına kadar geliyor. Ve hücrede tık tık vuruyorlar. Hücre içerisine madde taşınması ayrı bir olay. Aldınız, sindirim sisteminde monomerlerini ayırdınız, kanda bu monomerler taşındı. Daha sonra hücrenin içerisine almaya çalışıyorsunuz. Hücre zarından içeri girdiniz, hücre içi sindirim başlıyor. Yani bu hücre içerisine alınmaya fagositoz, pinositoz demiştiniz. Hatırladınız mı? Hücre içi sindirim başlıyor. Hücre içi sindirim parçalanma diyecek olursak iki yolumuz vardı. Hadi bu sefer proteozomu söylemeyelim. Lizozom ile hücre içi besinler parçalarına ayrılıyordu. Bu beslenme hikayesi makrodan mikroya. Solunum da aynı şekilde havada bulunan gazlar, hava iletimi yollarıyla, borularıyla solunum sisteminde burun, alveollere kadar taşınıyor. Alveollerde hava kan bariyerinden geçerek gaz halindeki oksijen kandan içeri artık hücresel seviyede eritrositlere ve hemoglobine taşınmaya başlıyor. Bunlar hala bunu kullanmıyorlar. Bu arada pH dengesi diye önemli bir konumuz var. pH dengesini ayrıca ileride anlatacağım. Ve bu oksijen ne yapılıyordu? Hücrenin içerisine kadar taşınıp hücrede mitokondri denilen bir enerji santrali vardı. Tek görevi ATP ve enerji üretmek olan. Bu oksijen burada ATP üretimi için kullanılıyordu. Büyüme de aynı şekilde hücre sayısında artış, hücre kütlesinde artış. Dışarıdan organik madde almanız lazım. Vücudun içerisinde protein, yağları, nükleik asitleri sentezlemeniz lazım. Zar ve organelleri ve diğer bileşenlerinin yapımı lazım. Bunların hepsi büyüme olarak tanımlanıyor. Bakın hep makrodan mikroya inmeye çalışıyoruz. Hareket, çizgili kasın kasılması, bir yerden başka bir yere konum değiştirilmesi, hücre göçü, organellerin taşınması, bunların hepsi de hücre içi veya organizmanın hareketi olarak tanımlanabiliyor. Boşaltım içinde sindirim sistemi vasıtasıyla katı besinlerin atılmasına gayta, dışkı demiştik. Boşaltım sistemi, sıvı sistemlerin süzülüp filtre edilmesi idrar. Solunum sisteminde karbondioksitin atılması aynı durum. Deri diye belki de hiç bahsetmeyeceğimiz bir boşaltım organı var. Terleme ile siz boşaltım yapıyorsunuz. Bunların hepsi organ ve sistem seviyesinde makroskobik bileşenler iken hücrenin içerisinde de dışarı bir şeyler atılıyor, boşaltım yapılıyor. Egzositoz diyoruz. Bakın ne yaptık? Canlılığın devam
devam edebilmesi için birçok reaksiyon gerçekleştirdik. Bu beslenmede de, solunumda da, harekette de hep aynı şekilde. Hücresel seviyede de, mikroskobik yapıya indiğimizde de hücresel seviyede de bunlar var. İşte bunları bilmediğimiz için biraz zorlanacağız. İlk bu anlatımlarda birkaç dersimizde zorlanacaksınız ama ondan sonra konuyu tekrar ettikçe daha kolay anlaşılır olacaktır. Hücre canlılığının ve çoğalmasını sağlayan bileşenler vardır. Bunlara antiapoptotik proteinler veya sinyal yolak proteinleri denir. Bakın şunların hepsi beslenme, solunum, büyüme dediğimiz tüm hikayeler, canlılık ve çoğalma. Bir protein grubu varmış. Hücre iskeletini gördük. Hücre iskelet sisteminin organize olması lazım. Özellikle dinamik kararsızlık dediğimiz yıkılıp yeniden yapılan hücre iskelet elemanları vardı. Aktin filamanlar ve mikrotübüller. Bunların devamlı yıkılıp yeniden yapılanması lazım. Bunlar düzenleniyor. Replikasyon dediğimiz DNA'nın kendine işlemesi. Transkripsiyon dediğimiz DNA'dan RNA üretimi veya translasyon süreçleri. Bunların hepsi dışarıdan bir uyaran gelecek, etki gelecek ve hücre bunlara tepki veriyor olacak. Bunlar olayların adı, olayların basamakları daha da farklı. Yani bir uyaran gelecek, bunu algılayacaksınız. Daha sonra aktive edeceksiniz, sistemi çalıştıracaksınız. Bazı sistemler aktive olurken bazı sistemler durdurulması lazım, inhibisyona uğratılması lazım. Bunun doğru zamanda olması gerekiyor. Zamanlamanın, timeline'ın harika bir şekilde olması gerekiyor. Bunlar için bir transport sistemi, taşıma sistemi lazım. Kim nerede, neye ihtiyacı var ve bu olayların tamamına siz biyokimyada anabolizma, yapım olayları ve katabolizma, yıkım olayları diyorsunuz. Yani canlılığı devam ettirebilecekseniz yapım ve yıkım olaylarının devam ediyor olması lazım. Hatta bunların dengede olması lazım ve bunlar bir tane olay değil. Bu ortak özellikleri gerçekleştirirken her biri kendi içinde bir sürü yol ve yol ağı ayrılıyor. Bunu hücre iletişimi, hücre sinyal yolakları, hücrede haberleşme başlığı altında biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalışalım. Dedik ya şuraya kadar etki tepki diye. İşte input İletişim, hücre haberleşmesinde input bilgi girişi kısmı var. Burada büyüme faktör ligandları diyor da ben burada şunu diyebilir miyim? Dışarıdan gelen herhangi bir bilgi, haber. Bunun hücre zarında bulunan proteinler ne yapıyordu? Reseptör görevini görüyordu. Bilgiyi hücreye aktarıyor idi. Bakın şuradaki yapılarımız reseptörler. Bunlar tek geçişli olabilir, çok geçişli olabilirdi. İntegral proteinler olarak tanımlamıştık. Zar yapısını hatırlayınız. Burada ne demiş? Hücre yüzey reseptörleri. Yani bilgiyi algılayanlar. Algılamadayız daha. Daha hiçbir şeyi aktive etmedik. Bir haber geldi. Bu haberi algılamaya çalışıyoruz. Bir ligand geldi. Bu ligand gelip reseptörüne bağlanacak. Bu ışık olabilir. Oksijenin fazlalığı azlığı olabilir. Suyun fazlalığı azlığı olabilir. Glikoz seviyesi olabilir. Dışarıda nasıl bir bilgi varsa bu bilginin içeride hücreye haber verilmesi lazım. Temel mantık bu. Ona göre hücre bir cevap verecek, tepki verecek. Daha sonra sitoplazma dediğiniz bir yerde bir sürü proteinler var. Şu ana kadar hep organellerden bahsettik de sitoplazmanın farklı bir özelliğinden bahsedelim. Sitoplazmanın içinde bir sürü proteinler var. Yardımcı ara proteinler, adaptör proteinler veya enzimler var. Şu ana kadar enzimleri yıkım ve yapım diye ifade ettik ama burada farklı tip enzimler de var. Yani sitoplazmanın içerisinde bir iletişim ağı söz konusu. Buna da sinyal kaskatı diyoruz. Bir sürü protein bir haberleşme birimini sitoplazma içerisinde işliyor, düzenliyor. Burada şunu diyelim, aktive olanlar var, inhibe olanlar var ve bunların doğru zamanda olması lazım ve doğru yere taşınması lazım. Şu hücre içi sitoplazmasındaki şu proteinlerin, adaptör proteinlerin, enzimlerin ve sinyal kaskat dizilerindeki görevli olan proteinlerin aktif olanları var, durdurulanları var ve doğru zamanda doğru yere taşınması gereken var. Hücre içi haberleşme, dışarıdan gelen bir uyarıya tepki bu. Daha sonra bunun çekirdeğe iletilmesi lazım transkripsiyon faktörleriyle. O nükleer por kompleksleri dedik, çekirdek zarından içeri girdik ya. Çekirdek içerisinde DNA'ya, genetik materyale gidiyorlar ve diyorlar ki dışarıda şöyle şöyle bir durum var, bence şöyle davranmalısın. Apoptoz hücre ölümü.
Migrasyon, hücrenin göçü. Büyüme, hücrenin yapışkanlığı veya etrafında kim var kim yok, hücrenin adezyon özelliği veya hücrenin farklılaşması gibi birçok davranışsal tepki dışarıdan gelen bilgiye tepki olarak, çıkış bilgisi olarak karşımıza geliyor. İşte hücre siklusunda hikayeler nasıl şekilleniyor? Hücre siklusunda bir onkogen kavramını ifade edelim önce. Normalde hücre büyümesini ve bölünmesini arttıran genler vardır. Bu genlere proto-onkogenler denir. Bu genler belli proteinleri üretirler. Bunlar hücrenin büyümesini ve bölünmesini teşvik eder, arttırır. Normal şartlarda bu iyi bir şey. Büyüme faktörleri, büyüme faktörü reseptörleri, hücre içi sinyal yolları, biraz önce şurada bahsettik ya hücre içi sinyal yolları diye. Nükleer transkripsiyon faktörleri, hücre siklus proteinleri ve olüm proteinleri gibi birçok protein grubu proto-onkogenler tarafından normal şartlarda iyiyiz, güzeliz, keyfimiz yerinde, büyüyelim, gelişelim, bölünelim haberi verirler. Bu iyi bir şeydir. Ama bu genlerde bir mutasyon olursa, arıza meydana gelirse ne anlama geliyor? Yanlış bir haber geldi. Siz devamlı bölünmeye, sürekli bölünmeye devam ediyorsunuz. Bu genlerin normal işlevinin aşırı artması, kontrolsüz hale gelmesi, hücre bölünmesinin ve büyümesinin kontrolsüz hale gelirmesini sağlıyor. Yani sonuçta tümör ve kanser gelişimine neden oluyor. Bu birincisiydi. Protonkogenler iyi bir şeydir, sürekli bölünmeyi teşvik ederler. Kontrolden çıkmadığı sürece. Eğer mutasyona uğrarsa sürekli çevre şartları iyi olmasa bile bölünme uyarısı verir. Bu kanser hücresi için iyi bir şey olabilir. Yani kanser devamlı bölünüyor dediğimizde. Ama bu normal görevini yapmıyor diyoruz. Bir de tümör baskılayıcı genler var. Yani bu da diğerinin tersi. Normalde hücre büyümesini ve bölünmesini durduran genlerdir. Tümör supresör genler. Bunlar da şunu diyor. Bakıyorlar, ortamı kontrol ediyorlar. Diyorlar ki bir sıkıntı var, bir durum. Büyüyemiyoruz. Çevre koşulları iyi değil. Yani -40'ta ben nasıl büyüyeyim, bölüneyim, gelişeyim diyor. Gibi bunlar da normalde iyidir. Ama bunlar da mutasyona uğradığında bölünmeyi durdurması gerekirken durdurmaz. Hiç aldırış etmez. DNA'da mutasyon varmış, yok bu olmuş, yok o olmuş. Hiç beni ilgilendirmiyor. Ben artık çalışmıyorum diyor ve hücreler sürekli olarak eksik ve hatalı haliyle yaşamalarına, bölünmelerine, büyümelerine devam ediyorlar. Bunlara da onkogenler diyoruz. Hücre siklusunun durdurulması lazım. Hücre siklusunu şurada ifade ettik. Dedik ki her şey burada kontrol altında. Buradaki yolaklardan anladığımız kadarıyla. Yolakta bir anormallik var. Durdurması lazım, durdurmuyor. DNA'da bir hasar var. Tamir etmesi lazım, tamir etmiyor. Yani çalışması gereken kısımlar çalışmıyorlar. Dolayısıyla hücreler yine durmuyorlar, bölünmeye devam ediyorlar. Bölünme her zaman iyi bir şey değil. Kontrol ettiğiniz sürece bölünme iyi bir şeydir. Kontrol edemiyorsanız siz bunun adına kanser diyorsunuz. Hatta bir reklam vardı. Nasıldı? Kontrolsüz güç değildir diye, kontrolsüz bölünme iyi değildir diyelim. Normalde hayatın kendisi içinde bunların hepsinin denge halinde olması lazım. Artının da dengesi var, eksinin de dengesi var. Buradaki yin yang da bunu sembolize ediyor. Her şey iyi, her şey kötü, her şey siyah, her şey beyaz değil. Her şey dengede. Endişe etmeyin. Bu şekilde yaşamaya devam edeceksiniz. Ama birileri görevlerini doğru yapmazsa arıza, sıkıntı, hastalıklar o zaman başlıyor diyoruz. Şimdi büyüme faktörleri ve reseptörler. Büyüme faktörleri neydi? Birkaç slayt öncesine geri dönelim. Dışarıdan gelen bilgi. Dışarıdan gelen bilgi şu. Abi ortam çok güzel. Bahar ayları geldi. Hadi büyüyelim, bölünelim, eğlenelim. Büyüme faktörleri bu. Hücre, epidermal büyüme faktörü olabilir. Damar endotelyal büyüme faktörü olabilir. Sinir büyüme faktörü olabilir. Hiç önemli değil. Bu büyüme faktörünün tamamı dışarıdan gelen bir bilgi.
bilgi, bir protein olabilir. Ama sadece büyüme faktörü olarak düşünmeyelim. Işıkta dedik, oksijende, şekerde, her şey, dışarıdan gelen her uyaran. Burada kısaltmaları var. Bu büyüme faktörlerinin kısaltmaları. Mesela kök hücre büyüme faktörü var. Bunlar geliyor, kapıyı tıklıyorlar. Kapı kim? Hücre zarı. Buradaki kapıcı kim? Reseptörler. Hücre zarında bulunan integral transmembran proteinler. Bu büyüme faktörleri geliyor, bu reseptörlere bağlanıyor. Bu algılama olayıydı. Dışarıda nasıl bir durum var? Hücre bunu nasıl algılayacak? Bu algılama olayı. Büyüme faktörü geldi, reseptörüne bağlandı ve hücreler artık hava çok güzel, o zaman bölünelim haberi alıyorlar. Şimdi bakalım bunlardan hangi hücreler etkileniyor? Endotel, fibroblast, mezenşim, glia hücreleri. Hani 4 temel dokudan bahsetmiştik size. Epitel doku, bağ doku, kas ve sinir. Şimdi epitel dokular var, mezenşim bağ doku bileşenleri var, nöronlar var, fibroblastlar var. Ondan sonra kas hücreleri var, endotel kapillerleri var, kök hücreler var. Yani geriye bir şey kalmıyor. Bu büyüme faktörü her birisi farklı bir hücre grubunun büyümesini ve bölünmesini uyarıyor. Diyor ki çok güzel. İşte o yüzden büyüme faktöründe hata varsa hücreler kontrolsüz olarak büyür. Ama olası 200 hücremizin hepsi veya büyüme faktörü reseptörlerinde hata varsa, mutasyon dediğimiz bu, içeri hep yanlış bir sinyal gidiyor. Ortada fibroblast büyüme faktörü FGF yok iken reseptördeki mutasyon şunu diyor. Bana haber geldi, bölünebiliriz. Bana haber geldi, bölünebiliriz. Yalancı haber bu. Gerçekte büyüme faktörü ligand yok ama reseptör bu şekilde algılanmasını sağlıyor. Mutasyon dediğimiz hikaye bu. Yani protoonkogenler ve tümör baskılayıcı genler normalde işlerini yaptıklarında sıkıntı yok ama normal işlevlerini yapmıyorlarsa, yalan haber veriyorlarsa bu sefer hücre yanlış anlıyor, devamlı bölünmeye gidiyor. Devamlı bölündüğünde de siz buna kanser diyorsunuz. O yüzden diyoruz kontrolsüz güç değildir diye. Şimdi bu şekilde büyüme faktörü ilgili reseptörleri de ifade ettikten sonra bunlar hep kısa girişler, hücre sinyal yolaklarında bahsedilir veya bahsedilecektir. Bir küçük hatırlatma, küçük bir giriş yapalım. Mitojenler dedik. Mitozu teşvik eden ajanlar, büyüme faktörleri ve reseptörleri. Dışarıdan bir büyüme faktörü geldi, hücre zarındaki reseptörüne bağlandı. Bu hücre içerisine bilgi akışı olarak gidecek. Burada adaptör proteinler, adaptör enzimler, ara enzim proteinleri veya sinyal kaskat proteinleri dediğimiz bir bilgi akışı vardı. Bu sitoplazmada meydana geliyordu. Bilgi akışını sağladınız, etki oldu. Etkinin büyüme faktörünün gelmesi. Büyüme faktörü bu ne haber taşıyor? Ortam çok güzel. Bilgiyi içeri aktardınız, tepki vereceksiniz. Çekirdekten içeri giriyorsunuz ve çekirdekte bazı şeyleri üretip bazı şeyleri yok ediyorsunuz. Mesela A, B, C proteinlerin miktarı artıyor, D proteinin miktarı azalıyor. Buradaki büyüme faktörüne bağlı olarak bir transkripsiyon faktörü hücre içerisine girdiğinde P21, P15 ve ARF gibi proteinlerin miktarını arttırırken P53 gibi proteinin miktarını da azaltmış. Bunlar normal, sağlıklı hücrelerde olan, yaşamın devam eden, doğru haber geldiğinde büyüme ve bölünmeyi teşvik eden basit olaylar ve adımlar. Hani biraz önce hayat dengede dedik ya, bu dengeyi bir tık daha zorlaştırıyoruz. Yani siz bir tahterevallinin ucuna bir balon koyuyorsunuz, onun üstüne de bir fil koyuyorsunuz. Hikayenin dengesi ve organizasyonu daha da kompleks ve karışık hale geliyor. Evet gençler, şimdi kısa ara verelim. Çayınızı kahvenizi alın, dinç ve sakin kafayla gelin. Yeniden devam edeceğiz.